Suriye'de yüzyılın en büyük vahşetine tanık olacağınız yer Sednaya hapishanesi burası. Bu ne abi? Ne yazıyor üstünde? Bu ne oğlum? Yerde baksana insan kanı var galiba. Sen burada mıydın? Abi. Bu ne ya? Siz nasıl bir o***sunuz ya? Oğlu 13 yıl burada oldu. Kayıp şu ana kadar bulamadı. İnşallah bitlahi ya Rabbi. صاير هو انه طريق اوتوستراد مثل هيك تمام على اليمين المباني هي للنظام المباني هي لنا يعني للثوار. Sabah saatlerinde Elbap'tan çıktığımız yolculukta önce Halep'e geldik. Halep içerisinde de biraz uykuluyken aslında abinin anlattığı hikaye o kadar ilginç ki bu saatlerde okula giden öğrencilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu anlatılıyor. Bölge aslında bir tampon bölgeden oluşuyor. Tampon bölgenin öteki tarafına geçen öğrencilere keskin nişancılar yani rejim ile ÖSO arasındaki kısımdan geçen öğrencilere keskin nişancılar ateş ediyormuş. Sadece öğrencilere değil, yaşlılara, kadınlara, çocuklara. Halep'in zaten büyük bir kısmı ise yıkılmış olarak görünüyor. Artık Suriye özgür, Esedsiz bir Suriye'deyiz. Bu da Esed ve Esed'in ailesinin sonu. Bu tanklarla, bu füzelerle bizi vuruyordu, halkını vuruyordu. Suriye'de yüzyılın en büyük vahşetine tanık olacağınız yer Sednaya hapishanesi burası. Sednaya hapishanesinin tam girişinde burada kayıp olanların ailelerin yeni getirip astığı resimleri var. İnsanlar kayıplarını arıyorlar. Zor bir şey abi, çok zor. Yıllarca haber alamadıkları kayıpları. 1980 doğumlu, 2012'den fotoğrafı, rejim güçleri tarafından alınıp götürülüp bir daha da haber alamadıkları aile bireyleri. Ben السجون ما ظل بها حدا ما بها ما ظل حدا أنا وقود أخوه ما عثرت عليه لسه yani. Soruyorsa içeride kalan var mı daha? Çünkü benim kardeşim burada kayıp şu ana kadar bulamadım. تبع دجاج لو متجن دجاج وشالوا منه. Tavuk Yabrut bölgesinde tavuk çiftliği var. Oraya gittiler, oradan aldılar. Hiçbir alakası yok yani. Burada tüneller vesaire açılmış, tüneller kazılmış. Burası hapishanenin girişi. Çok büyük bir kasveti var gerçekten. Aileler ise gelip burada kayıplarını arıyorlar. Şimdi iç kısma doğru gireceğiz. Hapishanelerin olduğu yere. Hücreler vesaire hep bu tarafta. Muhtemelen hücrelerden birisi burası. Şurada baksana duvar delinmiş. Abi ne burası öyle ya? Girişiymiş burası. Burada insanları çıplak bir şekilde buraya koyuyorlarmış yan yana. Soyuyorlarmış. Tüm kıyafetlerini alıyorlarmış bu giriş kısmında. Şimdi biraz önce burayı anlatan bir gazeteci İngilizce olarak anlattı. İnanılmaz korkunç. Tam buraya böyle insanları yığıyorlarmış. Alt alta üst üste doldurana kadar soyup ilk bu giriş kısmında tüm kıyafetlerini alıyorlarmış buradan. AFAD'ın galiba çalışma yaptığı yerlerden biri AFAD Arama Kurtarma'nın.
Büyük, çünkü yer altında hücreler varmış. Üst üste koyuyorlarmış insanları. Sanırım belki de aşağıda. Belki de insanların olduğu hücrelerden biri de burası. Çünkü bakın şöyle bir kapı çıkmış. Korkunç bir yer ya. Sen burada mıydın? Abi. Ne yapmış? Burada mı kalmış 2 yıl? كنت أنا سجين سنتين. 2 yıl burada. Hapishanede kaldım. Sermaye mı? Evet. Peki şu anda Özgür nasıl hissediyor? شلون احساسك هلا بعد ما تحررت من الشيء؟ مروق كثير ماني مصدق. İnanamıyorum diyor. İnanamıyorum daha. Özgürlüğüne kavuştuğuma inanamıyorum diyor. Çok şükür. Elhamdülillah. سلام. İşkence görmüş mü hiç? Tazip keza azap. ورجيك ظهري. Göstersene mi? Sırtında 2 yıl boyunca burada kalmış kardeşimiz. İşkenceler görmüş. Hedon asar şu ismi? سيجارات. Sigara mı söndürmüşler üstünde? Tamam. Sigara söylüyormuşlar abi. Çok büyük geçmiş olsun. Söyler misin abi? Sen de selam. Büyük ihtimalle mühimmat ya da kurşunları taşıdığı kutulardan birisi bu da. Abi çok korkunç ya. Gerçekten çok korkunç. Yazık, günah ya. Çocuğun üstüne ne yapmışlar? Ne gencecik bir çocuk. 2 yıl boyunca burada kalmış ve üstünde sigara söndürmüşler. Bu ne abi? Ne yazıyor üstünde? هيدون محبوسين ولا متوفين يا زلمه؟ خلاصة الحالة سجل الأوراق الواردة والصادرة. Ne evrağı bu? Hükümlülerin mi? Gardiyan listesi mi? Bulunduğumuz yer burası. Hapishanenin en korkunç bölümlerinden birisi. İnsan kıyafetleri, asker kıyafetleri falan var yerde. Şimdi çok basıp karıştırmak da istemiyorum. Allah korusun. Hala tuzak, bomba vesaire bir şeyler bile olabilir. Neyin listesi olduğu tam olarak bilinmiyor. Askeri kıyafetler var. Bu kısım pres makinesi. İnsanlığın bittiği nokta. Yüzyılın en büyük caniliği. İnsanları bunun içerisine koyup presle basıyorlarmış. Bak burada hemen başka bir şey var. Gizli bir oda gibi. Yan yana hapishaneler, koğuşlar, büyük ihtimalle ya buraları insanları gömmek için ya da tutmak için kullanıyorlardı. Yine yan tarafta koğuşlardan kullandıkları yerlerden biri. Koğuş olarak kullandığı yerlerden biri. Yerde baksana, insan kanı var galiba. Şüphesiz ki hapishanedeki en korkunç yer burası. وحيد ما عندي غيره. Ne dedi? وحيد الله لا يحن عليه ان شاء الله. ولا مسكين تفضل يا واحد خالتي. أحد. مسكين ابنك واحد احد. Allah'a şikayet ediyoruz ما عنده kendimizi. شكوى. Allah'ın yanında şikayet kaybolmaz. ابنك كان موجود؟ قديش صار له؟ 13 سنه. Oğlu 13 yıl burada oldu. Kayıp şu ana kadar bulamadı. Buzu yapılan zulümü İsrail bile yapmamış. İnşallah bitlahi ya Khati ya Rab. İnşallah ya Rab. Abi çok büyük bir zulüm bu ya. 13 yıldır evladından ayrı bir anne. Yazık, günah ya. Gerçekten kanım dondu artık. Aileler hala buralarda. Çok dikkatli olmak gerekiyor tabii burası için. Aileler hala bir umut evlatlarını, çocuklarını arıyorlar. 13 yıl boyunca buradaymış. Bu acıyı kimse anlamasın zaten abi. 13 sene boyunca evladını beklemiş burada. Şimdi hala kayıp. Öldü mü, kaldı mı ya da başka bir yerde mi bilmiyor. Bak çukurlar var, kanalizasyonlar var böyle. Özellikle bu rögar kapakları açılmış tahminimce. Çünkü insanları yerin altında tutuyorlarmış.
yerin altında saklıyorlarmış. Hücre gibi kullanıyorlarmış yerin altını. Belki de bu kanalizasyon deliklerine koyuyorlarmış insanları. Ne olmuş abi? İnfaz edilerken. Bu da infaz şeyi. Burası iple infaz yeri. Bu da infaz giyimi. Hiçbir söz, hiçbir şey bunu açıklayamaz. Bu kıyafetleri giydirip bu ip ile insanları burada infaz ediyorlarmış, idam ediyorlarmış. Direkt burada asıyorlarmış, idam ediyorlarmış insanları. Gizli bilinmeyen en büyük zulümlerden birisi. İnsanlığın bittiği nokta burası. Bu ne ya? Siz nasıl bir diyorsunuz ya? Büyük ihtimalle cezaevi hücrelerinde belki de 10 kişinin bir tane kullandığı battaniyelerden biri. Burası özgürleştirilirken kırılarak içeriye girilmiş. Abi her yerde insanları tutuyorlarmış. Yine askeri üniformalardan ya da askeri kullanılan şeylerden biri. Korkunç. Dünyanın en korkunç yerindeyiz. Ya 100 yılın en korkunç yeri burası. Girsene içeriye doğru. Bunlar şey mi? Abi bunlar mahzen mi? Aa, hücrelerden biri bura galiba. Baksana, hücrelerden biri. Hücrenin içerisi böyle. Battaniyeler var insanlardan kalan. Bir tane döşek. Kim bilir kaç kişiyi burada tutuyorlardı. Şurada da bir tane tuvalet. Şurada battaniyeler. Yer, zemin. Biz bu kalın kıyafetlerle bile burada üşüyorken çırılçıplak insanları buraya atıyorlarmış. Bir sünger var burada. Bir kişilik hücrelerin olduğu yer, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle, çünkü birçok yer kazılmış, bırakılmış. Neresi abi? Bulunduğumuz bu alan ise tamamen tek kişilik hücrelerin olduğu yer. Abi sen, abi bu ne ya? Kablarla, taslarla şey atıyorlar. Kaç kişi kalmış içeride ya? Tek kişilik hücrede baksana, bir sürü tas var. Ağlara bak. Soğuğa bak. Ya bu ne oğlum? Yemek gibi bir şey verilmiş değil mi? Hücreye ise hapishane boşaltılırken dışarıdan kırarak çıkarmışlar buradaki mahkumları. Burada tutulan insanları. Bak, burayı tamamen böyle parçalamışlar. Abi nasıl kalmış insanlar burada? Yıllarca tutmuşlar. Biraz önceki anne 13 yıldır çocuğunu. Şimdi üst katlara çıkıyoruz. Bir de üst katları göreceğiz. Yani hala burada birilerinin tutulduğu gizli odalar olduğu biliniyor. Of 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 of. O toplu kalınan koğuşlardan biri büyük ihtimalle. Bak, içeride bir koğuş burası. Koğuş ya da depo alanı. Ayakkabılar falan var. Nasıl bir sistem var burada bilmiyorum ama merdivenlerle yukarıya doğru çıkılıyor. Baksana, şurada şeyler var. Platinler var insanların. Cezaevindeki kişiler protesto haklarını çıkarırlar ki içeride kendi kendine zarar vermesinler diyormuş. Yani tek bacağı olmayan insanların o ayağındaki protezleri alıp içeride kendi kendine zarar vermesinler diyor. Şimdi askerlerden şöyle bir bilgi geldi. Bulunduğumuz alanda birçok insan da hastalıktan dolayı ölmüş. Bu yüzden de çok fazla durmamak gerekiyor burada.
sıralı ardı ardı hücreler. Mesela hücrenin arkasında farklı bir gizli bir oda yapılmış. Yine insanlar sokulmuş oraya. Burası bir hücre. Kaç kişinin kaldığını burada bilmiyoruz. Ama arkasında da yine gizli odalar var. Abi baksana, yuvarlak bir şey etrafında. Sıralı hepsi hücreler. Koğuşların hepsinde battaniyeler, elbiseler, artık yüzlerce insan vardı büyük ihtimalle içeride. İnanılmaz korkunç bir yer. Aileler şu an kendi yakınlarından izler arıyorlar. İnanılmaz ya, kanım dondu adeta. İnsanlar bir umut, ailelerinden bir iz arıyorlar, bir kağıt parçası, bir kimlik ya da kıyafetinden bir şey. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله. Çok şükür ki diyor Allah Azze ve Celle bize büyük zaferler nasip etti. Ama maalesef diyor sevincimiz tamama ermedi. Bizim tahminimiz diyor buradaki esirleri kurtarmaktı diyor. Ama onlar maalesef ölü bulduk diyor. Bu bizi çok üzdü diyor. ففي بعد ذلك لم يجد أراضي يدفن بها الناس فقام بعملية إيجاد محارق. Yani şunu gördük ki diyor büyük katliamlar olmuş. Bir sürü esir insanları toplu mezarlara gömmüş. Hatta öyle şeyler olmuş ki boş arazi bulmayarken insanları esit kuyularında eritmişler yani. Onların cesetlerinden kurtulmak için. الذي حصل هنا حقيقة Tarih boyunca bir holokost olarak duyuldu diyor ama burada yaşadığımız binlerce holokostlar oldu diyor yani. Biz buna şahit olduk ve şu anda siz buradasınız diyor yani. المعاداة السامية لكن الذي حصل هنا يعني ألوف الهولوكوستات. Bu hapishane diyor Suriye'nin başına geleni özet bir şekilde size göstermiş oldu diyor yani. لا شك أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن خلصنا من هذا النظام حتى لا يعني يستمر بطشه بحق الجيل الحالي والأجيال القادمة يعني. Çok şükür ki Allah'a şükür ediyoruz. Allah bizi bu rejimden kurtardı. Gelecek nesilleri de bu azaptan, bu işkenceden kurtardık. Yani buradaki olan katliamlar veya işkenceler bir insan aklını düşüneceğinden daha büyük bir şeydir yani. Ne kadar anlatsak diyor az kalır. عدد المفقودين يعني يتجاوز النصف مليون. Şu ana kadar kaybolanların sayısı diyor yarım milyonu geçti diyor yani. Bu katliamlara sebep olan diyor herkes diyor hesap sorulması lazım diyor herkesten. Dünyadaki tüm Suriyelilere bir mesajı var mı? Helle- Ülkeleri artık güvenli mi? Geri dönebilirler mi? هل لديكم رسالة لكل السوريين في كل العالم؟ هل بلدهم أصبحت آمنة؟ هل يمكن أن يعودوا؟ نعم الآن بإذن الله سبحانه وتعالى البلد أصبحت آمنة وأنتم كيف وصلتم؟ Çok şükür ki şu an yani bizim ülkemiz emniyetli. Siz buraya nasıl emniyetli bir şekilde geldiyseniz bu en büyük delildir yani. كل يعني مواطن سوري أن يعود إلى بلده مباشرة ويساهم في بناء بلده لأن هذا البلد هو ركام. Bütün Suriye vatandaşlarına dönmelerini davet ediyoruz ve herkes bizim bu vatanımızı yapmasında, bir daha ayakta durmasını da davet ediyoruz diyor. Yani. هذا النظام ترك البلد ركام فلا بد أبناء البلد أن يكون لهم دور في هذه المرحلة الحساسة. Esad rejimi ülkeyi yıkıntı bir halde bıraktı ve bu ülkeyi bir daha imar edecek, bir daha ayağa durduracak ülkenin çocukları olacak diyor. لا تقول انتظر حتى تضبط الأمور ويتحسن الأمن بل أنت ساهم في خدمة بلدك Yani وخدمة الأمن. mesajım diyor aynı zamanda Suriye vatandaş kardeşlerimize düzelene kadar, durumlar iyi olana kadar bekleyeyim demesinler diyor. Hemen gelip iş başına da o da girsin diyor. Onda bir kozu olsun. Anladım. Vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aynı zamanda hocamız burada أنا esirdi. كنت Esirdi aynı zamanda bu hastane. هذا 4 yıl الإجرام. esir kalmıştı. Çok Lakin- büyük bir hikayesi var. Bunun kitabını yazdı. Hem o kitap hakkında hem de burada çok büyük bir isyana imza attılar burada. Devrimden önce devrim burada başladı aslında. Bu hapishane için diyor devrim başladı diyor. Yani devrimin başlama sebebi bu hapishane diyor. انتصرت.
Ve bu hapishanenin gayretiyle bulmasıyla diyor biz kazandık diyor aynı zamanda. بسبب الظلم الذي تعرض له الشباب Çok memnun oldum abi. يعني على موقفه. Bütün diyor Türk halkına da teşekkür ediyoruz diyor bizim yanımızda durduğu için diyor. يعني الشعب التركي له أيادي بيضاء علينا. Türk halkının diyor üzerimizde beyaz elleri var. Böyle bir atasözü gibi düşünün yani. Hep yanımızda durdu. Onun için çok teşekkür ediyorum. İnsani destek için, siyasi destekler için, kardeşlik desteği için hep teşekkür ediyoruz diyorum. Bu gördüğünüz bölgede ise özellikle aileler bir yakını çıkacak mı arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma ekibi ve aileler beklemiş. Belki de o ailelerden biri. Selamünaleyküm. Ehlen ve selam. Aileler hala burada bir not, bir elbise parçası, bir umut arıyorlar. Abi çıkış yapıyoruz artık buradan. Biraz önce hapishanede 4 sene boyunca mahkum olarak kalan HTŞ'nin şu andaki dini lideriyle denk geldik. Kendisiyle bir röportaj yaptık. Genel durumu anlattı. Kendi düşüncelerini dile getirdi. Savaşın hiçbir şekilde kazananı yoktur. Sadece belki de %1'lik bir kısmını gördük. Çok büyük bir cezaevi. İçerisinde gizli odaların bulunduğu bir yer. Tanklarla, ağır makinalı silahlarla, belki de yüzlerce askerle korunan bir yer. Burası cezaevi değil, işkencehane. İnsanlığın bittiği nokta burası.